15 Temmuz 1954, Eskişehir doğumluyum. Eskişehir Demiryolları Hastanesi'nde dünyaya geliyorum. Babam demiryollarından görevle İstanbul'a tayini çıkıyor. Bu Sirkeci banyo trenleri için. Ve 6 aylıkken 1955 senesi başında Yedikule'deki lojmanımıza geliyoruz. O günden beri Yedikule'de ikamet etmekteyim. Babam dediğim gibi demiryolları görevlisi. Annem ev kadını olarak hayatını yaşadı. 3 kardeşiz. Bir ablam, bir abim var. En küçükleri benim. Abim 9 yaş, ablam 4 yaş büyük benden. Bu şekilde hayatımızı devam ettiriyoruz. Babam rahmetli Eskişehir Demiryolu Çırak Sanat Okulu'ndan yetişme. Babadan gelme meslek demiryolculuk. O Çırak Sanat Okulu'nu bitirdikten sonra işte elektrik kısmında okuyor. Orayı bitiriyor. Orada şeflik yapıyor. Öğretmenlik yapıyor Çırak Sanat Okulu'nda. Derken işte 54 senesi banyo şeylerinde onu uygun görüyorlar. Tayin için geliyor. Trenlerin imalatından, işte istasyonların şeyleri, sinyalizasyonlar, yani aklınıza ne gelirse her şeyde ekibini getiriyor oradan. Talebelerin ekibini getiriyor Sirkeci depoda. Banyoların yürümeye girmesine sağlıyor. Vallahi işte Fransa'da imal ediliyor trenler, banyo trenleri. Türkiye'de bunlar işletmeye alıyor. Fransızlar da o zaman geliyorlar. Mr. Frola falan vardı. Benim çocukluğumuzda hatırladığım şeyler. Onlar senelerce eğitim gördüler. Yürütmekte bayağı bir zorluklar çekiyorlar. Değişik bir sistem. Fransızların da ilk defa kurduğu bir sistem. Fakat çok hizmet gördü. İlk zamanlar arızalar çok. O zaman sahil yolu ne kadar şey olsa Sarayburnu'nda işte fırtınada şeyler katenerlere kadar geliyor. İzolatörler patlıyor. Tek yönlü çalışıyor. Arızalarda millet isyan ediyor. Canla başla çalışıyorlar. Yürütüyorlar. Uzun senelerce şey yaptı. İşte kapanana kadar, yani Marmara için kapanana kadar hizmet verdiler. Trenler bu şekilde yürütüldü. Valla çocukluğumuz genelde Yedikule'de geçti. Yedikule dediğiniz zaman İmrahor Mahallesi ve Hacı Evattin Mahallesi olarak iki mahalle halindeydik. Hacı Evattin Mahallesi'nde genelde boş arsalar çoktu. Orada futbol sahaları, bazı zamanlar yazın telgezer cambaz gelir sirk kurulur. Ondan sonra bisiklete binme alanları boldu. Oralara giderdik. Genelde deniz kıyısına inerdik. Deniz kıyısı o zaman balık tutmaya inerdik. Genelde her gün deniz kıyısındaydık. Midye çıkarılırdı. Teneke parçasında ateş yakılır, midye pişirilir, yeriz. Balık tutulur. Akşamüstü döndüğümüzde arkadaşların evi hangisi müsaitse orada balıklar pişirilir, yenir. Ondan sonra dağılır. Oyunlar oynar. Güzel günler geçerdi. İlerleyen zamanlarda genelde Yeşilköy'e falan gidip takılıyorduk. Yeşilköy'de Çınar Oteli'nin orası. Gençliğimiz oralarda geçti. Bizim zamanımızda kimse kendi semtinde takılmazdı. Yani Fenerbahçe'deki bizim bu tarafa gelir, bizim bu taraftaki Yeşilköy'e, Yeşilköy'deki Fenerbahçe'ye gider. Bu şekilde bir enteresanlık vardı. Sahilden denize giriliyordu. Deniz o zaman bayağı temizdi. Girilecek yerler vardı, kumsallar vardı. Genç kızlar, bayanların dahi güneşlendiği, denize girdiği olurdu. Samatya'da mesela kayıkhane vardı. Kiralık kayıklar vardı. Kayık kiralanır. Açıkta yine denize girilir, şey yapılır. Harmankaya vardı. Kıyıdan biraz ileride. Orada büyük bir kayaydı, blok şeklinde. Onun üstüne kadar yüzülür, çıkılır. Aşağı yukarı dize veya bele kadar gelir su. Ondan midye çıkarılır. O toplanırdı. Yani güzel bir yaşantı vardı. Valla saklambaç, körebe, uzun eşek, topaç, misket, kukanı dik, çelik çomak gibi oyunlar oynadık. Şimdiki bunların oyunların çoğunu çocuklar maalesef bilmiyorlar. Misketin mesela 6-7 tane çeşidi vardı. Herkesin torbası vardı. Misket değerliydi. Amerikan misketler falan, onları bulduğunuz zaman seviniyordunuz.
yutmasına denir o zaman. Oynarsınız. Kazanan misketleri alır, şey yapar. İşte çok misket olacak. Misket almak için şey yaparsınız. Paranız sıkışırsa onu alırsınız, oynarsınız. Şimdi çocuklarda o şeyler maalesef yok. Yani oynayacak alanlar da yok. Bizim zamanımızda mesela istasyonun yanında lojmanlar, devlet demiryolu lojmanların yanı boş arsaydı. Orada futbol oynardık. Günümüz genelde orada geçerdi. Başka takımlar gelir. O zaman forma, para şeyler sınırlı. Herkes evden atlet getirir. Onları kazanda Victoria boyayla boyarız, forma yaparız. Ayakkabılar zaten malum. Fakat yokluk içinde çok güzel bir çocukluk geçirdik. Gençliğimiz de güzel geçti. Oturduğumuz ev lojman. Yedikule istasyon girişinin üst katı. Zaten üst kat bize yapılmadır. Babamın alt kat doktorluktu. 3 oda, bir holdü. Bir balkonumuz vardı. 2. kat oluyor yani girişin üstü. Bir derdimiz soğuk kış günleri sıkıntı çekiyorduk. 4 tarafı açık, üstü açık, altı açık. 3 tane soba yanardı. Linyit kömürü, kok kömürü yanardı. Ancak ısıtılırdı o şekilde. Manzara, deniz manzarası vardı. Tren istasyonunun yanında bir de yol vardı. Orada akşamları işte manavralar falan yapılır. Şimdi alışık olmayan insan orada hayatta uyuyamaz. Misafirlerden geldiği zaman uyuyamazdı. Biz alışıyoruz. Alıştığınız zaman tren sesini falan duymuyorsun zaten. Güzel geçti. Tren, mesela camda oturduğunuz zaman, tren geldiği zaman aşağıdan çıkanların herkesi tanırsınız. Hepsinde selamlaşırsınız. Son zamanlarda maalesef yani lojman haricinde 72'de boşalttık ve emekli oldu babam. 72'den sonra mesela gençliğimiz oralarda geçtiği için tren dağıldığı zaman içinden tanıdıkları seçer hale gelmiştik. O hale geldi. O bayağı bir değişmişti. Oradan dükkanın sokağındaki bir evde bir sene kaldık. Ondan sonra 73 senesinde annemin Eskişehir'de evi vardı babadan kalma. Onu sattık. İşte babamın emekli ikramiyesini birleştirip Merhaba semtinde bir tane daire aldık. Oraya taşındık. Annemler orada oturdu. Ben 79 senesinde 79 senesinde evlendim. Eşimin babadan kalma evine geçtik. Orada yakın gerçi. O da Uşaki Camii'nin bitişindedir hemen. Orada oturuyorum. İş yerimiz 65 kurulunda kuruldu işte. İstasyon Caddesi'nde hala devam ediyoruz orada. Valla ahşap evler bayağı vardı. Mesela Hıdrellez Sokak'ta nereden baksanız 7-8 tane vardı. Şu anda bir tane yenilenmiş olan var. Tatlı Kaynak Sokak'ta böyle siz görmüştünüz. Karşı tarafta 2 tane ahşap bina var. Bir tane yine tekrar Kuyulu Bakkal Sokak'ta ahşap bina diri olarak durmakta. Onun gerisindekiler kimisi bakımsızlıktan boş kaldığı için çöktü. Kimisi yangına kurban gitti. Kurban gitti derken kimisi özel olarak yakıldı. Seneler içinde bina yapıldı. Kimisi yakıldı o şekilde kaldı. Var yine sayıyla da olsa Yediköy'de ahşap binalar var. Çocukken daha çoktu tabii. Onlar daha çoktu. Genelde Rumların, Ermenilerin oturduğu binalar ahşaptı. Ve hepsi de bakımlıydı. O zamanlar biraz da gösterişe merak olduğu için benimki daha güzel şu gibi şeylerden. Bir de ustaların, ahşap ustalarının çokluğu oradan ileri geliyor. Şimdi o şeyler yok. Hazır şeylere döndüğü için motiflere bilmem ne eski şeyler yok maalesef. Valla yıkılan evde tavan süslemeleri harikaydı ve çok güzeldi. Zamanla çatı işte kimsesiz olduğu için çatıdaki işte delinmeler, krepleri şeyleri su ala özelliklerini götürdüler. Yani içim kan ağlıyor. Onları gözlemliyordum. En sonunda artık bitap hale geldi. Bir sabah bahsetmiştim size. Sabahın altısında cumba çökmüş gitmiş. Belediye geldi, enkazı kaldırdı. Bir paravan çekti. Öyle boş olarak duruyor. İlkokul Yedikule İlkokulu'nda okuduk. Zaten o zaman bir de Yunus Emre İlkokulu vardı bizim ilerimizde, Samatya'ya bağlı. Bir de Ermeni İlkokulu. Bizim okul tren tarafı 2 katlı ahşap binaydı. Eski tarihi kalma.
Ön tarafı tek katlı. 2 senemiz ön tarafta ahşap bina, bir sene alt katta, bir sene üst katta geçti. Ondan sonra ön taraftaki binada okuduk. İşte 5 senemiz orada geçti. Güzeldi. Bahçemiz vardı. İşte zil çaldığı zaman bahçede oyunlar oynanır, şey yapılır. Ondan sonra tekrar zil çalar gireriz. Amerikan yardım olarak süt tozu, muhallebiler, ondan sonra balık yağı hapları bizim zamanımızda geldi. Muhallebiler yenmeyecek kadar şeydi, böyle bir ağır kokusu bilmem neyse, süt tozunda imalat yiyor ama yine de yiyorduk. Süt çıkardı. Genelde evden bir şeyler götürdük, onları yedik. Beslenme saati falan. Şimdiki gibi şey yoktu gerçi de. Güzeldi yani, güzel bir okul çağımız geçti. Orayı bitirdik. 65 senesinde mezun olduk işte oradan. Ondan sonrası ortaokul dönemi, lise dönemleri geldi. Ortaokula Yeşilköy ortaokulu alıyordu. Yeşilköy'e gittik. Yeşilköy o zaman yine dediğimiz gibi şeyler, boş arsaları çok olan tek katlı evler, genelde tek kat, 2 kat. Tek tedrisat, bizim orada 2 tedrisat okuyorduk tabii. İlkokul vardı. İlkokulun bazı kısımları ortaokul olarak kullanılıyordu. Biz orada okuyorduk. Tam Yeşilköy'le Yeşilyurt'un ortasında trene yetişmek için son saatte defterler, çantaları hazır tutarız. Koşarak ancak yetişiyorduk. Lise sonunda şeye geldik. Yeşilyurt'un oradaki yeni binaya geldik. Oranın ilk mezunu biziz. Orası yapıldı. Lise orta sonu orada okuduk. Oradan mezun olduk. Oradan mezun olduktan sonra liseye geçişimiz Perteminye Lisesi alıyordu bizi. Perteminye Lisesi'ne gittik. İşte Perteminye Lisesi'nde okuduk. Çok başarılı değildik. Yani pek iyi çalışkan talebe değildim. Ama okuduk. Çok güzel bilgiler aldık. Öğretmenlerimiz sayılı öğretmenlerdi. Yani fizikçi olsun, kimyacı, matematikçiler olsun, yani sanat tarihçiler, hepsi saygın öğretmenlerdi ve her sene üniversite girişlerde puan alan talebeler bizlerden çıktığı için öğretmenler de hep başarı şeyleri alıyorlardı. Güzel bir okul çağımız geçti. Valla genelde biz dediğim gibi Yedikule'de şey yapmadık. Ondan sonra Vatan Caddesi'nin orada Luna Park vardı. Luna Park'a inerdik. Fatih'e çıkardık. Oralarda sinemalara falan takılırdık. Genelde semtte geçti şeyimiz. Pek fazla gezme olasılığımız yoktu yani. O günden bugüne neler değişti? O günden bugüne çevre biraz değişti. Binalar değişti. Ahşap binalar azaldı. Boş arsalar vardı. Oyun oynadığımız, top oynadığımız, şey yaptığımız. Oraların çoğu bina haline geldi. Daha çok taşlaştı. İnsanlar biraz daha değişti. O zamanki kültür biraz daha farklıydı. Kültür derken Yahudiler, Ermeniler, Rumlarla beraber iç içe yaşayan Müslümanlıkla hiçbir ayrılığı olmadan komşuluk duyguları daha çoktu. Yardımlaşmalar daha farklıydı. Şimdi o duygular biraz azalmış durumda. Yabancılaşma var. Ne kadar kendimize uydurmaya uğraşsak da uyduramadığımız insanlar da var. Mesela çocuk yetiştirme şeyinde bile farklılıklar var. Biz zamanında anne baba şeyinden çıkmazdık. Öğlen uykusuna yatırılırdık. Uykumuz olmasa da illa yatardık, şey yapardık falan. Şimdiki çocuklarda zannetmiyorum yani bu olsun. Çocukları sabahtan bırakıyorlar, akşam geç vakitlere kadar dışarıda çocukları oynuyor, bağırışıyor, çağrışıyorlar. Etrafa saygı şeyleri yok. Değişiklikleri var. Valla komşuluk ilişkileri dediğim gibi aile gibiydik. Yani din, ırk bilmem ne ayrımı hiçbir yoktu. Genelde aileler gece komşular bilmem neye giderken çocukları götürmezlerdi. Geç döneceklerse. Onda komşuya bırakabilirlerdi. Mesela bizim karşıda kahvenin üstünde kiveliler vardı. Onlar da yatardık, sabahleyin kalkar, kahvaltımızı yapar, evimize geçerdik. Veya ta keza onlar şey yaparlardı.
Bir şey lazım olduğu zaman evinizde eksik varsa onlardan gidip temin edebilirdiniz. Yani sormanıza gerek yok. Mesela kahve yok evinizde, kahve isteyeceğiniz, gidip oradan kahve alıp evinizde pişirebilirdiniz. Yemekler şey yapılırdı, onlar davet ederlerdi, yemek yerdiniz veya siz yaptığınız bir şey olursa davet edersiniz, şey yaparlar. Gezilere beraber gidilebilir. Arabaları olanlar alır bizi gezmeye götürürlerdi, getirirlerdi. Farklı bir şeyler vardı yani, duygular vardı. Vallahi şeyler vardı. Yahudi Melek Hanım vardı mesela bakkalın sokağında. Yahudiler az sayıda vardı. İpek Hanımlar vardı bakkalın üstünde oturan. Kiveliler vardı kahvenin üstünde oturan. Hristiyan tablalar vardı. Madame Araksi vardı. Bunlar hep iç içe yaşadığımız insanlar. Bugün hiçbiri yok maalesef. Hepsi yok oldular. Hepsi göçler gittiler. Mahallede düğünler nasıl geçerdi? Genelde bir tane yazlık kışlık sinemamız vardı. Tunca Sineması caddede. Düğünler, toplu sünnet düğünleri yapılırdı mesela. Aşağı yukarı o zamanlar konserler verilirdi, sünnet düğünlerine şeyler. Bütün ünlü sanatçılar gelip konser vermiştir. Konserlere gidilirdi, şey yapılırdı. Düğünler genelde böyle arsalarda falan yapılırdı. Düğün salonları falan pek yoktu o zamanlar. Sonraları düğün salonları falan oldu. İşte düğün salonlarında yapılmaya başlandı. Eğlence işte baştan kına yapılır. Genç kızlar giderler, şey yaparlar. Güzel giyinirler. O zaman giyimler, basmacılar vardı. Elbiseler falan evde dikilirdi. Herkesin evinde dikiş makinesi vardı. Güzel geçerdi. Şenlikler içinde. Topluluklar güzeldi yani. Harikaydı o zaman. Vallahi süslemeler falan yapılır. İşte gramofondan, grafon kağıtlarından süsler yapılır. Bayraklar falan şey yapılır. Balonlar. Klasik şeyler yapılır. Herkes güzel giyilir. Ne bileyim sandalyeler falan komşulardan eksikler getirilir. Tamamlanır. Masa örtüleri falan. Yani imece yapılarak hazırlanır. Güzel bir düğün yapılır. Eğlenilir. Herkes memnun vaziyette ayrılırdı. Bayramlar harika geçerdi. Çocukluktaki bayramları arıyoruz. Şimdiki bayramlar bayram değil. Çünkü herkes bayramda tatile gidiyor. Kimseyi, çocuklarınızı bile göremiyorsunuz. Bayramlarda güzel bayramlıklar hazırlanır. Alınırsa yeni ayakkabılar, işte çoraplar, giysiler. Onlar başucumuzda şey yapılır. Şimdi sabah olana kadar giyilmezdi onlar. Bayram yerleri vardı. Bayram yerlerinde işte kayık salınacaklar, şeyler, açılanlar, zincirler, atlı karıncalar. O aralarda vakit geçirilir. Şeylerdeki, mahalledeki at arabaları, sahipleri arabaları süsler. İşte onlarla mahalleler gezdirilir. Para karşılığında gezdirilirdi. Fayton pek yoktu. Fayton nadirdi. Yeşilköy'de falan vardı. Bizim buralarda yoktu. Ondan sonra tabancalar, mantar tabancaları, çatapatlar, işte şaşırtanlar falan vardı. Şimdilerde pek yok onlar. Onlarla eğlenilirdi. Şeyler mesela gayrimüslimlerin bayramlarında Paskalya bayramları falan yapılır. Paskalya çörekleri özel yaptırırlar. İşleri hakiki damla sakızlı şeyler mis gibi. Ondan sonra yumurtalar boyanır, şey yapar. Onlar herkese dağıtılırdı. Onların bayramı da güzel kutlanırdı. Şimdilerde maalesef onlarda artık yok denecek kadar az. Güzellikler yavaş yavaş yok oluyor. Valla bayramlarda evde nasıl yapıyor? Güzel sabah kahvaltı yapılırdı. Dediğimiz gibi güzel cici elbiselerimizi giyeriz. Sabah kahvaltılarını yaparız. Sabah kutlamaları yapılır. Ondan sonra büyüklerimiz varsa mesela dayımlara, babam yengesine önce onlara ziyaretlere gidilir. Ondan sonra eve dönülür. Evde işte ziyaretler kabul edilir. Mendiller, ondan sonra paralar hazırlanır. Genelde komşu çocukları gelir, biz de giderdik. Ziyarete gelirler, el öperler, işte ya şeker verilir, kimine mendil verilir, kimine çorap verilir, kimisine para verilir. O şekilde sevindirilirdi. Biz de kapı kapı dolaşırdık, el öperdik, şey yapardık, toplayıp harçlığımızı çıkarırdık yani. O günler de maalesef bitti artık. Tabii milli bayramlar hatırlıyoruz. Cumhuriyet bayramları çok coşkulu kullanırdı. Cumhuriyet bayramlarında genellikle Taksim Meydanı'na çıkarılırdık. Orada havai fişekler falan atılırdı. Güzel şeyler,
Şelaleden sular akardı. O duvar kısmında şey de vardır. Herkes güzel giyinir. Harika günler geçerdi. Yani hatırladığımız çok güzel şeyler var. Gençlik döneminde genelde dediğim gibi Yeşilköy'e takıldık. Çınar Otel'in altında kafeter var orada. Diskotek açıldı ondan sonra. Konaklar Çınar'ın Uğur Dündar, Edip Akbayram orada devamlı Uğur Dündar çalıştırıyordu. Hep beraberdik yani gençliğimizde. Gençliğimiz dediğimizde 76 seneler falan. O zaman ben araba sahibiydim. Arabayla gidiyorduk. Arkadaş grubu işte toplanıyorduk, geziyorduk. Hafta sonları Taksim'de Hidromer diskotek vardı. Oraya giderdik, diskoda eğlenirdik. Şeyler var, Luna Parklar açılırdı. Mesela Luna Park açılır, Yeşilköy'de vardır, Yeşilköy'de şey yaparız. Ondan sonra onlar taşınır, Göztepe'ye gider. Arkadaşlar toplanırız, Göztepe'ye gideriz. Şeye gideriz, Haydarpaşa Garı'na gideriz, trenlerde otururuz. Çikolata alırdık, sigarayı bırakmıştık. O zaman sigara içiyorduk, sigarayı bıraktık. Spor zamanımız. Çikolata yeriz, trenlerde otururuz filan. İşte gemiye bineriz, şey yaparız. Yani çeşitli sinemalara gideriz. O zaman yazlık sinemalar filan var. Yazlık sinemalara gideriz. Bugün ben giderim. Ertesi gün arkadaş ya hadi sinemaya gidelim görmemiştir. Ya ben sinemaya gördüm. Hadi yok beraber gideceğiz. Tekrar bir filmi 3 defa 4 defa seyrettiğimiz olurdu. Ezberliyorduk artık. O şekilde geçiriyorduk. Çok güzel geçiyordu günler. Sinemalar şimdi Koca Mustafa Paşa mesela. Koca Mustafa Paşa boş araziler de aşağı yukarı. Bostanlar filan. Meriç, Çoruh, Arı sineması, ondan sonra İstanbul sineması yazlık, kışlık. O ara açıldıktan sonra gelişmeye başladı. Bayağı şey yaptı. Yedikule'de dediğim gibi Tuncay kışlık ve yazlık sinemamız vardı. Büyük bir alanı olan. Samatya'da sinema vardı. Kışlık sinema. Onların bugün zannetmiyorum yani İstanbul sineması garaj oldu galiba. Yedikule Tuncay sinemasının bina yapıldı, yıkıldı gitti. Yani oradaki eğlenceler, konserler unutulmaz anılarla doluydu. Pastaneler vardı mesela. Film arası yapıldığı zaman millet pastaneden bir şeyler almaya gider. Yanında sandviççi vardı. Sıcak sıcak sandviç çıkar. Kokusu bahçeye gelir. Hadi kapıdan izin alırsınız, gidersiniz oradan sıcak sandviç alırsınız. Boş boş sandviç yersiniz. Çekirdek falan alınır. Çekirdek, leblebi, fındık, fıstık. Şey yaptığınız zaman, devre olduğu zaman bakarsınız aşağısı olduğu gibi kabuğu tabii temizliyorlar. Gazoz satarlar. Gazoz alırsınız. Meyve suyu. Eğlenceli vakitler geçerdi. Akşam herkes dağılır, evine gider. Ve maalesef onların hepsi yok oldu. Gazino hayatımız gazinoda geçti. Bizim şöyle diyeyim, demiryolcu olduğumuz için demiryollarının aşağısında Demirspor lokali vardı. Bütün günümüz aşağı yukarı orada geçerdi. Akşamları da orada geçerdi. Ermeni Kilisesi'nin orada Cevdet abinin gazinosu vardı. Narlı Kapı gazinosu. 3 katlı. Tavus kuşları vardı meşhur oranın. Ondan sonra Samatya'da meydanında deniz kulüp vardı. Yine gazino orası. Ve yarış kayıkları. Bizim Demirspor'da yelken kulübü vardı. 2 tane pirat, bir tane şarpı yer. Orada yelkencilik falan yapılırdı. Hafta sonları modaya gidilir, yarışlar yapılır, dönülür. Yani deniz kıyısında olduğumuz halde denize karşı ilgi maalesef az. Ve halen de öyledir. İşte Yedikule Balıkçı Barınağı yapıldı. Bizim şu anda arkadaşımızın teknesi var işte. Onunla yelken yapıyoruz. Balığa çıkıyoruz. Şey yapıyoruz. Denizde biraz haşır neşir oluyoruz ama yeni işte Haliç'te kürekler şeyler başladı. Yelken eğitimleri bilmem neler başladı. 3 tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde maalesef denizcilik olarak az eğilimdeyiz. Valla sanat şeylerine yine gençlik zamanlarında Açık Hava Tiyatrosu'nda mesela dans köyü yarışmaları olurdu, müzik yarışmaları olurdu. Rahmetli dayıoğluyla genelde oraya giderdik. Spor Sergi Sarayı'nda buz patenleri, buz revüleri gelirdi. Rahmetli babam oraya götürdü. Sirkler gelirdi, sirklere giderdik. O zaman memur maaşıyla yaşam inanın çok güzel. 3 çocuk, bir eşle beraber 5 kişilik aile buz revüsüne giderdik. Oradan çıkardık, sirke girerdik.
musluk, İtalyan dondurmaları meşhurdu. Dondurmamızı yerdik ve oraya gidiş gelişimiz taksiyle olurdu. Şimdi imkansız. Sinemaya mesela, sinemaya gidiyorduk. Şu anda sinemaya nadir gidiliyor. Gerçi televizyonlar falan olduğu için artık millet şey yapmıyor işte, dizilere şey yapıyor. Tiyatroya giden sayısı azaldı mesela. O zamanlar çevre tiyatrosu açıldı Koca Mustafa'da. Oraya giderdik, şey yapardık. Seneler oldu. Tiyatroya gitmedik. En son herhalde 7-8 sene geçmiştir. Taksim Tiyatrosu'na gitmiştim. Pardon, bir seferde 3-4 sene evvel şeye gittim. Taksim'de gitmiştik yine. Ama eski şeyler kalmadı. Ve gazinolar vardı. Çakıl Gazinosu vardı, Gar Gazinosu vardı, Tepebaşı Gazinosu vardı. Oralarda konserler verilir. Kadınlar için özel günler olur. İşte kadınlar toplanır. Sadece kadınlar gittiği yemekleri bizzat sanatçılar çıkar, eğlenirler, bilmemler. Onların hepsi tarih oldu. Sanatçılar da dumura uğradı. Kazançları gitti. İnsanların eğlence şeyleri de maalesef stop. Perteminal Lisesi'nin etrafı binalar yine vardı ama o kadar fazla değildi. İşte Valide Camii meşhur bizim bitişimizde. Arka sokak. Bizim okuduğumuz zaman 5000 talebe vardı. Ve sırf erkektik. Benim birinci sınıfım 4 alfaydı. Yani alfabeye yetişmiyordu. O kadar çok sınıf vardı. Alfa, beta, gamma Yunan alfabesinden sınıflar vardı. Arkadan girişi, önden giriş yasaktı. Arka taraftan giriş vardı. Yeni bina yapıldı oraya, ilave zaten bizim zamanımızda yapılmıştı. Eski binada ilk 2 seneyi okuduk. Son seneyi yeni binada okumuştuk. Dışarı çıkmak isterseniz çıkamazsınız. Okuldan kaçmak isteyen öğrenci caminin duvarından mezarlık içine atlar, oradan kaçardı. Yine oradan girerdi. Çok enteresan şeyler vardı. Veyahut da sigaranız varsa kapıdaki görevliye sigara rüşvet verirseniz ön kapıdan giriş çıkış yapabiliyordunuz. O da antiparantez. Bizim şeyimizden sonra, ayrıldıktan sonra zaten ilerleyen senelerde kızlar da katıldı oraya. Kız da erkekli oldu. Ama Perteminal özelliğini kaybetti. Bizce kaybetti. Öğretmenler çok saygındı. Çok kültürlü, bilgili. Derste öğreniyorduk. Hakikaten dinlediğiniz zaman ders çalışmaya ihtiyaç duymuyorduk. Ben duymuyordum şahsen. Evde pek çalıştığımı hatırlamıyorum. Fakat mesela fizikçi Mevlüt Hanım vardı. Rahmetli olmuştur. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın diyeyim. Tahtada ders anlatırken arkada fısıldayım mesela. Hemen oradan isminizi verir. Mesela ben konuşuyorsam Engin, gelirim kulağını çekerim, dersi dinle. O şekilde bir şeyler vardı. Talebeye karşı da ilgi vardı. Ve talebenin çalışmasına, eğitilmesine de yardımcı oluyorlardı. Mesleğime nasıl başladım? Mesleğime çocuk yaşlarda başladım, ufacıktan. Babam rahmetli demir yollarında zaten elektrik kısmını okuduğu için işte elektrik motorlarıyla ilgili o trenlerle de zaten şeydi. İstanbul'da çalışırken Ekmekçioğlu Tuğla Fabrikaları Kilsan vardır şimdi. Babamın çocukluk arkadaşı rahmetli Ahmet Fethi Ekmekçioğlu. Büyükdere'de Topser fabrikasını alıyor. Tuğla imalatı yapıyor. İşte orada elektrik motorları yanıyor, ediyor. Ondan sonra sardırıyor, işte yapıyor. O zaman genelde Rumlar ve Ermeniler piyasaya hakim motor şeyine. Ve istedikleri zaman sarıyorlar, istedikleri zaman veriyorlar. Sonra bir duyuyor, Sabahattin Sirkeci'de elektrik depoda. Hemen araba yolluyor, adamını yolluyor. Sabahattin'i al gel hemen diyor. Neyse buluşuyor, sarmaş dolaş, eski günler şey yapıyorlar falan. Hemen diyor istifa ediyorsun, geliyorsun fabrikaya geçiyorsun, müdür oluyorsun, işte lojman veriyoruz, motorları sen saracaksın, bilmem ne, yok diyor, ben diyor ayrılmam. Ama diyor motorlarını sararız falan. O şekilde şey yapıyorlar. Sabahın ilk treninden babamla beraber aşağı Sirkeci'ye inerdik. Oradan Sarıyer'e giderdik, Sarıyer'e değil Büyükdere'ye. Büyükdere'de börekçide böreğimizi yerdik, sıcak sütümüzü içerdik. Ufacığım çıkıyoruz fabrikada.
Motor sarıyor. Ben de ona yardım işte. Kağıt kesiyorum. Kağıtları büküyorum falan. Öğlen yemek yiyoruz. Güzel kuru fasulye, pilav yiyoruz. Üstüne işte yoğurt yiyoruz falan. Benim hoşuma gidiyor o zamanlar. Akşam geç vakitlere kadar sarardık. Geç vakit dönerdik. Ondan sonra baktı öyle olmuyor. İşte veya küçük motorlar geliyor evde sarıyor. Sonra 65 senesinde atölyeyi açmaya karar verdi. Memur olduğu için işletme açamıyor. Yanında talebeleri, onlar da rahmetli oldular. Saadettin abiyle Cahit abi üzerine dükkanı açıyor. Sabah işe gidiyorlar. 5'te paydos ediyorlar. İşte geliyorlar. Dükkanda çalışmıyor. O şeyde başladık. Çok büyük işler yapıldı. Demir fabrikaları mesela o zaman şey yapmıştı. Demir fabrikalarıyla çalışmaya başladık. Her sektöre başladık. Yani 1965 senesinden itibaren başladık. İşte ben de işte okula gidiyorum. Okuldan geliyorum. Dükkanda işte çalışıyoruz. O şekilde başladık. Halen devam ediyorum. Mesleği sevdiğim için yetenek de var. Bilgi dağarcığımızı işte okudum, düşündüm, şemalarını çizdim, şey yaptım. Bayağı bir meslekte ileri seviyeye geldik. Halen de çalışmaya devam ediyorum. Her sektörle çalıştık Türkiye çaplı. Özel motorları genelde. Hala da çalışmaya devam ediyoruz. Valla müşteriler çalıştığımız firmalar Koç, Sabancı, Dinçkök, bunlar şeyler Dinçkök grubu mesela Aksa, Akal, Aksu, Dinarsu bunlar Ömer Dinçkök'ün çocuklarına yaptığı fabrikalar. Bunlar tabii birer fabrika değil, yan kolları olan fabrikalar. Yunsa ile çalıştık. Sabancı'nın Yunsa'sı, ne bileyim Dinarsu, Gümüş Suyu Alı, tekstil olarak bunlarla. Onun yanında Ford Otosan, Koç'un mesela, Ford Otosan, Türk Siemens, onun yan kollarıyla falan çalıştık. Sabancı'nın işte otomobil firmalarıyla falan, Tofaşlarla, Renault'larla falan hepsinde çalıştık bunların şeylerini. Onun yanında Milli Eğitim Basım Evi, bütün motorları falan şeyler. Koroz ambalajlar, ambalajları, Koroz ambalaj, Elif Plastik, Türkiye devleri bunlar. Onlarla çalıştık. Geniş çaplı hizmet verdik. Yani Türkiye'nin her kolunda ne bileyim parmaklarımızda fayda sağladığımızı zannediyorum. Zamanında biz ortak oluyor. 4 ortaktık. Babam ve dediğim gibi kuruculardan şeyler 4 ortaktık. O zaman çıraklar vardı, şeyler vardı. Bayağı bir ekip geniştik. Seneler sonra ortaklıkları ayrıldı. Biz baba oğul çalıştık. Sonra babam işte rahatsızlıklandıktan sonra felç falan geçirdi. Ben tek başıma çalışmaya başladım. Yanımda stajyerler vardı. İşte çalışan çocuklar vardı. 11 sene evvel son yetiştirdiğim elemanı da ayırdım. 11 seneden beri tek başıma çalışıyorum. Biraz da keyifli çalışma, yapabileceğim kadar iş alıyorum. Geri kalan da kendime vakit ayırıyorum. Şey yapıyorum. Fakat yine çalışmalar sık olduğu zaman yani 3 günde yapılacak işi bir günde, 1,5 günde yapacak şekilde çalışıyoruz. Dükkan yine İstasyon Caddesi'nde. Kuruluş zaten Berber Cavit'in bitişindeydi hemen. Birkaç sene orada çalıştıktan sonra şimdiki dükkanın yanındaki yerdeydik. İşte şimdiki bulunduğum yer yapılırken, bina yapılırken eski dükkan arası çöktü. Burayı aldım. Burada devam ediyorum. Karşıdaki dediğim gibi otelin oradaki yer 35 sene benim depo gibiydi. Yetmiyordu. O kadar çok iş vardı ki o zamanlar. Yani yığma. Motorlar üstte, pazartesi günleri telefonlar susmaz, şey yapmaz. Ama son yıllarda tekstil tamamen bitti. İşte Dinçkök'ün kuruluşlarının hepsi aşağı yukarı kapandı. Yunsa kapandı gibi bir şey. Sabancı da bıraktı. Tekstil tamamen bitti. Yani Çinlilerin falan eline geçti. Şeyler bitirdiler. Genelde şimdi matbaa bakımcılarıyla falan çalışıyorum. İşte matbaaların ana motorları, küçük şeyler motorları bilmem neleri onlarla şey yapıyoruz. Arada yine fabrikaların, tekstil fabrikaları, plastik fabrikaları oradan gelen motorlarla ilgileniyoruz, uğraşıyoruz. Çalışmaya devam. Gençliğimizde piknik nerelerde yapılırdı? Gençliğimizde mesela 1 Mayıs'larda genelde Lale Bahçesi'ne giderdik. Emirgan Lale Bahçesi'ne. Kahvaltılarımızı hazırlarız. Arkadaşlarla toplanırız. Herkes bir şeyler yapar. Gideriz orada otururuz yeşilliklerin içinde. Yeriz, içeriz, eğleniriz. Vakit kalırsa sahile ineriz, denize gireriz.
döneriz. Onun haricinde Florya'ya gidilirdi. Menekşe'de demiryollarının plajı vardı. Bütün gün aşağı yukarı oraya giderdik. Orada hem yiyeceklerimiz işte ızgara yemekler olur. Orada ucuz yollu. Onları yeriz içeriz. Denize gireriz. Eğleniriz. İşte tavla oynarız. Kağıt oynarız. Günümüzü geçiririz. Bineriz trene döneriz. Onun haricinde sahil yolunda işte şey yaparız. Sahilde geziler yapılır. Balık tutma eğlenceleri yapılır. Sinemalara gidilir. Gençlikte mesela Çembertaş'ta sinemalar vardı. Çembertaş'a gidilir. Muhallebicilere gidilir. Turşucular vardı. Turşuculara gidilir. Bunlar özel böyle geziler olarak Taksim'e çıkılır. Mesela Taksim'de ilgili sinemalar vardı meşhur. Sinemalara gidilir. Güzel filmler gelirdi. O zaman kovboy filmleri, ondan sonra korku filmleri falan. Şimdi onların hepsi bitti. Bilmiyorum. Cep sinemaları yapıldı ama birkaç sefer gittim. O eski sinemaların tadını alamıyorsunuz. Geliştiğimizde sporla şöyle uğraştık. Ortaokulda mesela voleybol, basketbolla uğraştık. Ondan sonra 70'li senelerde judo, karate çalışmalarımız oldu. O zaman Hakkı Koşar Amerikan Dershanesi'nde, Gülhane Parkı'nın orada Amerikan Dershanesi vardır. Oradaki salonda çalışmalar. Epeyce bir süre orada judo, karate çalışmaları yaptık. Arkadaşımız yüksek derecelere geldi. Samatya'da mesela bir okul açtık. Orada beraber talebeler falan vardı. Bir müddet daha, o da bir müddet sonra bıraktık zaten şeyleri. Futbol oynadık. Yedikule Gençlik Spor Kulübü sahasında miniklerden başladık. Yıldızlar, juniorlar, işte genç takıma kadar geldik. Lisans çıkacağı zamanlarda bıraktım ben futbolu bıraktım işte o zaman. Birçok arkadaşımız devam etti. Orada amatör ligde falan oynadılar, yaptılar. Yaptığımız sporlar bunlar. Şimdi de işte yelkencilik de spor olarak yapıyoruz. Demirspor'da başladık, yaptık. Şimdi arkadaşımızın teknesiyle yapmaya çalışıyoruz. Vallahi yelkencilik o demiryolları işte kapanana kadardı. 3 tane tekne vardı. Ben profesyonel olarak yarışmadım gerçi onlarda da. Arkadaşlarımız yarıştı. Benim yaş küçüktü. Yarışlara falan gidiyorduk. Biz yarışları seyrediyorduk. Dönüyorduk. Akşamüstü dönüşte Samatya sahil kalabalık. Orada gösteri hareketleri yaparlar. Abilerimiz diyelim o zaman yelkenciler. Genç kızlar falan kıyıya doğru gelirler. Çarpacak gibi işte orada travmala dediğimiz dönüş yaparlar. Çığlıklar, bilmem ne. Tabii sırılsıklam olurduk orada. O dönüşlerde tekne yatar yapar. Ondan sonra gelir iskeleye çekilir. Ondan sonra yelkenle toplanır, şeylerine konulur. Ondan sonra odalarına götürülür. İşte gün biter. Yedikule biz Demirspor olarak Moda'da gittiğiniz zaman Moda Spor Kulübü'nün vardı. Özel tekneler vardı. Fenerbahçe Kulübü vardı. Galatasaray Kulübü vardı. Onlar hepsi tekneleri sınıf tekneler. Onlar da mesela Şarpı vardı bizde bir tane. 2 tane pirat sınıfı vardı. Pirat sınıflarına, pirat yarışlarına girer. Orada dingiler, küçük çocukların dingi dediklerimiz vardı. Sniper'lar vardı. Çeşitli dragonlar vardı. Onlar ayrı ayrı yarış etaplarına girerlerdi. İşte belli yerlere şamandıralar kurulur, rota çizilir. Onlar verilir. Onlara göre yarışma yapılır. Birinci gelen kupasını alırdı filan. Bizde demiryollarında birçok kupa vardı. 3 tane tekne demiryolları kapandıktan sonra kaldı. Bir tanesi zannediyorum Koç Müzesi'nde duruyor. Gidip gezmedim ya, orada duruyor mesela. Demiryollarından torna makineleri filan Koç Müzesi'nde var. Öteki tekneler ne oldu bilmiyorum. Bir de futbol takımı vardı Demirspor'un. Onlar da lig mücadelelerine falan girerlerdi. Demiryolları kapandıktan sonra onlar hepsi bitti. İşte oradaki çalışanlar, öğrenciler, gerçi Çırak Sanat Okulu da seneler sonra kapandı. Orada okuyanlar zaten çalışıyorlardı, emekli oldular çoğu. Onlar işte yelkencilik yapıyordu, futbolculuk yapıyordu, o şekilde gidiyordu. Valla demiryolları aşağı yukarı 20 seneye yakın oldu. Kapandı orası, gayet güzel çalışıyordu. Sabah 7'de düdüğü öter. İşçiler içeri girer, markalarını basarlar, asarlar. Gelirler, çalışırlar. Motor tren deposu vardı, kazanhane vardı, vagonaj vardı.
Ondan sonra doktorluk, çırak sanat okulu, bir de yedek malzeme depoları vardı. Yağ depoları. İşte işçi öğlen 12'de paydos eder, çıkar kahvede vakit geçirir. Kimisi deniz kıyısına gider şey yapar. Bir de tekrar 5'te paydos eder. Herkes dağılır gider. Hareketli bir şey vardı. Kapandıktan sonra tamamen sessizliğe büründü. Çöküşe bırakıldı. Kimliği belirsiz insanlar girdi. İşte yaktılar, yıktılar, bilmem ne yaptılar. En sonunda işte TOKİ'ye kadar geldi. Binalar yapıldı. Tarihi yerler bir yerde gömüldü. Tabii mesleki eğitim, torna eğitimi görülür, elektrik eğitimi görülür, makine eğitimi görülür. Onlar şeyler. Babam mesela orada elektrik öğretmenliği yapıyordu. Seneler sonra bıraktı. O şekilde Halit hocalar falan vardı. Onlar özel giderler, eğitim verirler. Aynı şekilde ameli olarak da tabii gidiyor çalışarak, tornada şey yaparak, çalışarak, ederek. Şimdiki gibi değil. Şimdi eğitim gören insanı kitaptan okuyor. Makineye gittiğin zaman ben çok karşılaştım çünkü. Birçok fabrikaya gittim, şey yaptım. Elektrik mühendisleri gidersiniz hemen kart vizitini verir. Yüksek elektrik mühendisi işte Ahmet bilmem ne falan. Motora söktüğünüz zaman sorar, abi bu jeneratör mü? Onun doğru akım motoru olduğunu bilmez. Sadece okur. Eğitim maalesef eksik kalıyor. Eski şeye göre düşük. Gelen oldu. Mesela bizim mesela demiryollarından gelen babamın ekip arkadaşlarından Burhanettin abinin oğlu Ahmet Sevim bizde geldi. Makine mühendisliği okudu Maçka'da. O geldi mesela bizde staj yaptı, şey yaptı. Demiryolları umum müdürü kadar oldu ve emekli oldu şu anda emekli. Normal sanat okulundan talebeler de geliyordu. Sanat okulundan gelen talebelere ilk sordum. Öğrenmeye mi geliyorsun? Staj yapmaya mı geliyorsun? Öğrenmeye diyorlar. Bakın diyordum bana sorun. 10 sefer 20 sefer anlatayım. Öğrenene kadar. Ama sormazsanız bir şey anlatmam. Maalesef mesleğe devam eden 2 tane 3 tane şey vardır ki belki 80-100 tane stajyer geçmiştir. Yani şimdi şöyle bizde eğitim sanat okuluna genelde çocuklara aman altın bilezik olsun sanat okuluna verelim. Veriyorlar ama çocuğa sormuyorlar. Buna meyli nedir? Sanata karşı bir tutumu var mı? Çocuk anne baba verdiği için okula gidiyor. Okuyor, okumak için okuyor. Ama sanatla ilgisi olmuyor maalesef. Çembertaş muhallebicisi mesela. Ondan sonra Taksim'de süt iş. Bizim zamanımızda hamburger meşhurdu. Kristal büfe vardı Taksim'de. Millet giderdi oraya kuyruğa girerdi. Onu yerdik. Yeşilköy'e giderdik pizza yemeye. Orada da pizza falan yerdik. Luna Park yanında. Karşı tarafa Üsküdar'a geçerdik. Orada güzel lokantalar vardı. Oralarda yerdik. Güzel bir şey duyduğumuz zaman giderdik. İlla orada tadardık. Beğendiğimiz şeyleri. Turşucular mesela Çembertaş'ta meşhur turşucu vardı. Oraya turşu içmeye giderdik. Yedikule'de yine bizim arkadaşımızın babası rahmetli. Çok güzel turşu yapardı. Okuldan çıktığımız zaman giderdik turşuyu yerdik, turşu suyu içerdik. Ondan sonra eve giderdik. O kadar şeyimiz vardı. Ondan sonra mahalle turşucuları vardı. Son zamanlar ufak kulübelerinde, tekerlekli arabalarında. Onlardan yerdik. Top sahasına bakraç içinde getirirdi, turşu getirirlerdi. Salatalık turşuları. Onlardan alıp yerdik, kütür kütür yerdik. Şimdi onlar işte ağzımız sulanıyor anlatırken. Hepsi yok oldu. Maalesef kalktı gitti. Tabii genelde organik olduğu için her şey turşu yaptığın zaman erimezdi. Şimdi organik nadir. Her şey orijinaldi. Mesela tuz eskiden kaya tuzu vardı bilmem ne onu kullanırdık. Sofra tuzları şeyleri. Onlarla turşu yaptığınız zaman kütür kütür turşu oluyordu. Şimdi yapıyorsunuz. Belki yapmasını da bilmiyorlar şimdikiler. Eriyor mesela alıyorsunuz hamur gibi oluyor yapıyor. Zaten fabrikasyona döndü bakkallarda falan satılanlar
şipşak yapılan turşular zaten haşlama eski şeyler yok. Alışveriş yapmak için genelde Çembertaş, Beyoğlu oralara, Sirkeci, Eminönü, yani alacağımız şeylere göre oralar, Bakırköy. Bizim Yedikule'miz tam aşağı yukarı merkezde kalıyor bizim için. Tren olduğu için trene biniyorduk. 10 dakikada Bakırköy'e gidiyorsunuz. 12-13 dakikada Sirkeci'ye iniyorsunuz. Yani merkezi konumdaydık. Hastanelerimiz mesela boldur. Samatya Sigorta Hastanesi, Cerrahpaşa Hastanesi, ne bileyim, Haseki Hastanesi, Çapa. Bu tarafta Ermeni Hastanesi, Balıkdurum Hastanesi, Göğüs Hastanesi. Konum olarak gayet iyi yerdeyiz. O bakımdan şanslıyız. Yaşadığımız yer güzel. Kıyafet alışverişi yine aşağı yukarı Sirkeci'den filan alırdı oralardan. Gençlik yıllarında tabii Taksim'i filan tercih ediliyordu. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde çeşitli şeyler orada bulunuyordu. Sonraki senelerde Osman Bey filan gelişti. İşte oraları nadir. Oralar biraz daha bize pahalı geldiği için oraları tercih etmiyorduk. Ne de olsa memur çocuğuyduk. Esnaf kültürü tabii şöyle mesela manavlar gittiğiniz zaman sizi tanıdığı için genelde herkesi tanıdıkları için kalite malzeme getirirler. Kalite malzemeleri verirler. Bir şey alacağınız zaman eğer bayatsa, mesela balık alacaksınız Samatya'dan. Balık bayatsa size işaret eder, size yaramaz der, vermez. Şimdi o kültür de kalmadı. Gidiyorsunuz mesela pazardan bir şey alıyorsunuz. Mostrası gayet güzel. Hemen arkadan durduğu eve geliyorsunuz. Yarısı çürük çarık bilmem ne. Eskiden o şeyler yoktu. Herkes saygındı. Bakkala gidersiniz mesela bakkalda istediğiniz bir şey varsa alırsınız. Cebinizde paranız yetişmezse tamam sonra verirsinler gönderir. Veyahut alamayacak durumda olan birisi varsa siz alırsınız yardım edersiniz çaktırmadan. Parasını verirsiniz, ver dersiniz. Veyahut bakkalı onu verir. Fırınlar hakeza öyle ekmekler harika çıkardı. Taş fırınlar. Evlerde börekler yapılır o zaman. Börekler fırına verilir. Kağıtları vardı işte numara bir tane böreğe yapışır bir tane size verilir. Saat verilir gidersiniz kabarmış alırsınız. Odun şeyinde pişen harika şeyler. Şimdilerde onlar da kalmadı. Her şey hazıra gidiyor. Evlerde davul fırınlarda yapılmaya çalışıyor. O tatlar, o şeyler yok. Ekmeklerdeki o kalite yok. Taş fırınlardaki ekmekler işte. Taş fırın tek tük kaldı. Eskiden yuvarlak somun ekmek derdik. Onları şey yaparsınız. Kopardığınız şeyler. Sebze meyveyi aldığınız zaman, domatesi yardığınız zaman pütür pütür olur. Mis gibi kokar. Salatalıklar öyle, şeyler öyle. Şimdilerde zor kesiyorsunuz domatesi. Kazık gibi çıkıyor içi. O şekle geldik. Bostanlar boldu. Mesela kale dışına çıktığınız zaman zaten şehir bitmiş gibiydi bizim çocukluk zamanımız. Bostanlar hala var Topkapı'ya doğru. Karşı tarafa Abdi İpekçi'nin olduğu yerler falan genelde turp, kırmızı turp falan ekilirdi. Oraya yürüyüşe geçtiğimiz zaman söküp temizleyip yerdik. Olduğu gibi bostanlık, o mezarlıklara kadar bostanlar. Yedikule'nin içinde yine bostanlar vardı. Kalenin arka tarafı bostanlardı. Yedikule Hacı Evaddin'de bostanlar vardı. Geçtiğimiz yakın zamana kadar vardı. Mesela onlar da tahrip edildi. Yavaş yavaş kaldırıldı. Bir tek Namık Sevgi Stadı'nın orada ufak bir bostan kaldı zannediyorum. Yedikule çıkışında işte o surların altın kapının arka tarafında bir bostanlık alan var. Bir de sur boyu bostanlar var. Başka bir şey kalmadı yani. Eski şeyler de kalmıyor. Şeye gittiğiniz zaman mesela şimdi spor testlerinin falan yapıldığı yer, yüzme havuzunun falan yapıldığı yer. Oralar bostandı. 2 tane büyük çaplı su kuyusu vardı. Aşağı yukarı bu odanın çapında su kuyuları vardı. Üstlerinde incir ağaçları falan. Millet zamanla oraları doldurdular gerçi. Öteki taraflarda incir ağaçları, yüksek toprak, arka tarafı Yedikule Lisesi'nin ilkokulunun olduğu yerler bostandı. Şimdi Yedikule Bahçesi yapıldı orada. Ufak bir bostan kurtarıldı mesela. Yedikule Bahçesi Fatih Belediyesi yaptı. Onun haricindekiler maalesef. Yedikule mağrulları falan üretilirdi. Millet mesreye gelirdi. Kale çıkışında o şimdi soldaki Yedikule Bahçesi'nin olduğu yerde. Oraya mesreye gelirdi herkes mağrul yemeye.
Onlar filan hepsi bitti maalesef. Sokak satıcıları meşhur Sakalar vardı. Sucu Abdullah vardı. Niyazi abi vardı. Merkebi vardı. Merkep'te Sucu Abdullah'ın atı vardı. Sütçüler vardı. Sütçü yani Rum. Onlar şey yapardı. Yoğurtçular vardı. Askılı iki tarafta tava yoğurtları güzel. Yoğurtçular geldi mi peşini bırakmazdık. Kaymaklarını genelde kenara koyardık. Kaymaklarını isterdik. Kaymaklarını yerdik. Öyle üstünde kaymak şey yapar. Bizim lojmanın oraya Migros gelirdi. Migros'un kamyonu vardı. Haftada bir gün Migros kamyonu gelir. Orada işte raflarını açar, ön tarafını, panelini açar. Herkes toplanır, alışverişini yapar. Migros o şekilde başladı. Şu anda sütçüler vardı. Sütçüler gelir, sütünüzü alırsınız, litreyi kolluğuna şey yaparsınız, kaynatırsınız, üstüne kaymak bağlar, hakiki süt, mis gibi şeyler. Zaman içinde onların hepsi bitti. Yani bizim çocuklar mesela, çocukların zamanında sütçü vardı, süt alıyorduk, kaynatıp şey yapıyorduk. Şimdi pastörize sütlere döndü millet. Orası Resul Bakkal. Tabii rahmetli olmuş. Bizim çocukluğumuzda benim lojmanın çaprazı oldu. Şimdi devamlı haşır neşir olduğumuz yer. Seneler sonra Haşim abi ve kardeşi Mehmet abi, iki kardeş gençler orayı devir aldılar. İşletmeye başladılar. Seneler sonra işte o minibüsler falan çıktı. Mehmet abi bir tane Ford minibüs aldı. Minibüsçülüğe başladı. Haşim abi tek başına kaldı. Bayağı eskidir. Senelerce şey yaptı. Ondan sonra oğlu şu anda çalıştıran İbrahim tornacılıktaydı. İş yeri kapandığı için babasının yanına yardıma gelmeye başladı. Dizi çekimleri Yedikule'de meşhur oldu. Dizi çekimleri sırasında esasında istasyon bakkaliyesidir, köşe bakkaliyesidir ismi cismi. Bir şey çekiminde Hepşam Bakkaliyesi diye bir tabela yaptılar. Ondan sonra orası öyle kaldı. Ne bileyim millet fotoğrafçılar gelir orada resim çektirirler, şey yaparlar. Hepşam Bakkaliyesi olarak. Google'a girdiniz mi zaten? Berber Cavit 1, Hepşam Bakkaliyesi 2 çıkar hemen oradan. İbrahim orayı çalışmaya devam ediyor. Eski bir bakkaliyedir. Bina eskidir. O zamanında mesela biz de çok şey yaptık orada. Tabut derdik. Binlik yumurta tabutları vardı. Samanların içinde şey yapılır. Akşamüstleri dışarıya çıkarılır. Duvara, çivilere kese kağıtları şey yapılır. İşte küçükten büyüğe doğru. Tren dağıldığı zaman millet gelir. O zaman bolluk. 10 tane, 20 tane, 30 tane yumurta alan olur. İşte onları kese kağıtlarına o 1000 tane tabutu bitirdiğimiz günler olurdu. O kadar güzel şeyler olurdu. Şimdi yumurta taneyle şeyle alınır hale geldik. Bolluk günleri. Valla ulaşım için tren baş tacımız. Trenimiz var. Caddede bizim çocukluğumuzda tramvay vardı. Onu hayal meyal hatırlıyoruz. Yani hayal meyal hatırlarım derken yukarıda Yedikule Kulübü'nün karşısında şimdi Kule Taksi'nin orada tramvay durağı vardı. Tramvay 33 numara Bahçekapı Yedikule çalışırdı. Onu kullanırdık ama ben tabii fazla kullanmamışımdır. Çünkü kalktı onlar. Taksi vardı, belli başlı taksiler vardı. Dediğim gibi o zamanki kazançlarla bereketliymiş. Taksiyle gezmeye falan gidebiliyorduk. Dolmuşlar vardı. Eski meşhur dolmuşlar. Direksiyonlarında boşluk. Yedikule Aksaray, Yedikule Beyazıt şeyi de vardı. Dolmuşu da vardı. Onun haricinde otobüs, eski otobüsler, Skoda'lar falan vardı. İşte otobüslere binilir. Genelde kullandığımız onlar. İşte ilkokul çağlarında bisiklet falan alındı. Bisikletlerle kısa mesafeler bisikletlere gidip geliyorduk. Kullandığımız araçlar onlar. Yedikule surları açıktı. Bizim çocukluğumuz zamanında genelde açıktı. İçeri girdiğiniz zaman gülleler, ileride cami kalıntısı, bir tane çeşmesi. Genelde kapalıydı. Meşhur tarih kitaplarında Yedikule'yi tanıtan zaten öyle. Genç Osman'ın öldürüldüğü Yedikule zindanları diye şey yapılır. Mesela ben o kadar senede Yedikule'de Genç Osman'ın öldürüldüğü zindanı bir sefer görmüşümdür. Ondan sonra idamlıkların bekletildiği yer vardır. Yukarıda kancalar asılı. Ondan sonra bir tane kuyu. İşte orada
kafaları kesilmiş. Kuyudan denize gidermiş kelleler. Orası yeni açıldı, işte düzenlendi. Sadece kapıdan gözüküyor. Bayağı çürümüş, bertaraf olmuş oralar. Bayağı bir şey yapılmış. Uzun seneler kapalı kaldı. Mermer kuleler mesela geziye kapalıydı. Şimdi açık vaziyette, düzenlendi. Burçlara çıkardık. Filmler çekilirdi. Malkaçoğlu, işte Karaoğlan, Türkan Şoraylar gelirdi. Fatma Girikler gelirdi. Cüneyt Arkner, Allah rahmet eylesin, Kartal Tibet. Çok filmler çekilirdi. Mahalledeki sütçülerin, işte at arabacıların atları toplanır. Orada Bizans filmleri falan çekilirdi. Onlara para verilirdi, şey yapılırdı. Burçlara çıkardık. İçeriden şeyler vardır, içerilerde odalar vardır. Onlara şey yapardık. Burçlarda gezerdik. Öteki şeyler. Şimdi oralar kapalı. Geziye kapalı oralar. Bilmem ileride açarlar mı açmazlar mı? Merdivenler biraz şeydir. Korkuluk olmuyor. Bir tanesinde korkuluk vardır. Ötekileri korkuluksuz. Tehlikeli olduğu için herhalde pek açmıyorlar. Çocukluğumuz oralarda geçti. Yedi kule yapan esasında oralar. Müzenin şeyi. Turistler her trende 5-6 turist inerdi. Orayı gezmeye gelir. Ama yeterli kadar tarihi dokusu kullanılmadı. İlerletilmedi. Şu anda bayağı bir bakım gördü. Halen de görmekte. İnşallah turizme katılması daha faydalı olacak. Tabii seyrediyorduk hep. Çekimleri seyrediyorduk. Bütün şeylerle haşır neşirdik yani. Bütün şeylerle, artistlerle, aktrislerle. Onlar da cana yakın bizlerle sohbet ederler, şey yaparlar. Yani şey yoktu, böyle bir kibirler falan yoktu. Hepsinde iç içe oluyorduk. Şimdi mesela diziler çekiliyor. Dizi çekildiği zaman artistlerin yanına, baş artistler bilmem ne yanaşamıyorsun, yanaştırmıyorlar. Çocuklara dikkat ediyorum böyle. Onları ayrı tutuyorlar. Eski sevecenlikleri yok. Yedikule'de fabrikalar, bir tanesi dantel fabrikası vardı. Sonradan ilerleyen zamanlarda emniyet kemeri üretmeye başladı. Aynı zamanda dantel fabrikası. Ondan evvel lastik, affedersiniz, don lastiği derler, o zaman yuvarlak lastikler vardı. Onlardan üretirler. Onun haricinde Yedikule dışına çıktığınız zaman orası artık Zeytinburnu şey oluyor da deri fabrikaları vardı ki deri fabrikalarının Yedikule'ye kazancı çoktu. Şöyle oturanlar veyahut yemek lokantaları, ondan sonra 3-4 tane banka vardı Yedikule'de. Yapı Kredi vardı, İş Bankası vardı, Akbank vardı. Para yatırma şeyleri falan olduğu için fabrikaların işte çekleri şunlar bunlar işliyordu. Deri fabrikaları kapandıktan sonra maalesef şeyler gitti. Çünkü Yedikule halkı orta halli zümre olduğu için bankaları karşılamaz oldu. Bankalar kapandı gitti. Samatya'da Ziraat Bankası. O da maaşlar için bilmem ne için vardı. Kapandı gittiler. Hava gazı 3 tane tankı vardı. Şu anda bir tankı var. 2 tane söküldü. Hava gazı tesisatı vardı. Yedikule'de birçok yerde, bizim lojmanda dahil hava gazı tesisatı vardı. Kullananlar sayılıydı. Uzun seneler sonra orası kapandı. Kapandıktan sonra kok kömürü üretilirdi orada mesela. Hava gazının imalatında kömür yakılıyor, kok kömürü imal ediliyor. Kok kömürü yanılmıyorsam demir yolculara 250'şer kilo şeyi vardı. Verme şeyleri vardı. O da gün verirler. Giderseniz at arabaları orada genelde dağıtır. At arabayla gelirdi, lojmana dağıtırdı. Bir de trenlerle linyit kömürü falan gelirdi bizim işte kör yola. Orada linyit kömürü alabildiğiniz linyit kömürünü alırdınız. Hava gazı kapandıktan sonra orası da atıl oldu. İşte arka tarafına boş olana bir ara otobüs garajları falan yapıldı. Eski otobüsleri getirdiler, bıraktılar oraya. Ondan sonra Yedikule hayvan barına yapıldı bir kısmına. Bayağı bir atıl duruma geldi ama şu anda gazhane bir revizyona girdi. Güzel olacak oralar. Kültür için kültür sanat Yedikule'ye yapması, trenlerin açılması, Yedikule eski
günlerini kazandıracağını zannediyorum. Ya o zamanki çok çok üstteydi. Ya komşuluk aşağı yukarı atıyorum 50 hane varsa 48 hane birbirine iç içeydi. Akraba derecesinde şeydi. Şu anda o kadar değil. Mesela akşamları komşuluklara gidilirdi. Oturulur, çaylar şey yapılır, masallar anlatılır, ne bileyim kestaneler, o zaman şeyler, küçük teneke sobalar var. Odun yakılır, üstleri kadar orada kestane şey yapılır, mısır patlatılır, ne bileyim çekirdek yenir, tatlılar yapıldıysa tatlılar yenir, ikramlar yapılır, şey yapılır. Şimdi maalesef o kalmadı. Apartman şeyine geçtiği için apartmanlarda inan ben mesela 4 katlı bizim apartman oturduğum yer. Komşuluklara gidip geldiğimiz yok. Yani birbirinin kapısını çaldığınız yok yani. O şekilde geldi. Daha kalabalık yerlere baktığınız zaman, yeni yerleşim yerlerine baktığınız zaman bakıyorum mesela Beylikdüzü'nde 18 katlı bina, 6 tane daire var bir katlı, 90 daire. İnanın asansöre binen birbirini tanımıyorlar. Yani o şekilde geldi. Eski şeyler aranıyor yani. Böyle büyüteç de arasanız bulamıyorsunuz. Ama bizim burası yine iyidir. Yine başta söylemiştim. Biz eskileri olarak eskiyi yaşatmaya çalıştığımız için yanaşmamız, işte onlarla diyaloglarımız biraz da kazanç sağlıyor. Evet, Yedikule dokusunu fazla kaybetmedi, gelişmedi. Gelişmemesinin sebebi surların son noktası olması. Bir bakımdan benim için kazanç. Ben mesela şimdi Koca Mustafa Paşa'ya çıktığım zaman bir insan seli, otobüs durağında onlarca otobüs, karınca gibi insanların hareket ettiğini görüyorum. Ama bizim Yedikule'de o şey, mesela istasyon caddesine geldiğin zaman ben sabah iş yerimin karşısında oturuyorum, kahvaltımı yapıyorum. Oturuyorum, gelen geçenle selamlaşıyorum. Tek tük insan, sessiz, kuş seslerini duyuyorsunuz. Ne bileyim kediler, köpekler varsa onlarla biraz sevişiyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Onun haricinde bir keşmekeş yok. Ama trenler açılınca biraz tabii insan seli, sabahleyin işe gidenler, akşam dönenler, o da tabii bir güzellik. Orada bir selamlaşmanız, bir muhabbetiniz, bilmeniz olması gayet güzel. İmror, İlyas Bey Camisi'nin yapımına şimdi başlanıyor. Orası onarıma giriyor. Orası mesela Stüdyos Manastırı olarak geçer. Bizim ilkokulda okuduğumuz şeye göre Uyanıklar Manastırı. Afet zamanları, savaş zamanları bütün Hristiyanların toplanıp avlusunda sabahlara kadar uyumadan ibadet ettikleri, dua ettikleri yer. Zaman içinde onun arka tarafında küçük dükkan gibi yerler vardı. Yan sokakta plastik enjeksiyon şeyler vardı. O zaman kollu şeyler. Orada bir yangın meydana geldi. Ve o yangın sonrasında arka avluda bayağı bir çöküntü meydana geldi. Daha evvelden zaten çatısı bizim bilmediğimiz zamanlardan çökmüş. Çocukluğumuz aşağı yukarı orada geçti. O zaman nane limon satardım. Oradan aldığımız parayla mum alırdık, kibrit alırdık. İlkokul çağımız. Tırmanırız, minareye çıkarız. Minarede işte sağa solu gezeriz. Şerefe'nin oradaki demirlerin dışına çıkarız. Korkulun dışında yürürüz falan. Hiç akla hayale şimdi gelmiyor, nasıl yapıyormuşuz onun şeyini. Oraları gezerdik. Mesela avlusunda harika mozaikler vardır, süslemeler, şeyler. Girişinde şadırvan vardı. Şadırvan çöktü. Ondan sonra yenilendi. Şu anda yine çökük vaziyette dışarıdan gördüğüm kadarıyla. Onarılıp tarihe kazandırılması gereken bir yer. Mesela o yan camlar filan taşlarla doldurulmuştur. İçerisi gözükmüyor. İnşallah umuyorum ki dört dörtlük yapılır, orası açılır. İçeride bir ahşap bina vardı. Bizim arkadaşlarımız Bedri abiler rahmetli. Orada senelerce oturdular. Oranın görevlileri filan. Orada senelerce oturdular, şartları. O bina da sonradan çöktü. Umarım eski dokusuna kazandırılır. Yedikule için turizme çok önemli bir yer. Yedikuleli olmak bizim için bir şeref. Yedikuleli olmak sevindiricilik. Ben çok mutluyum. Birçok arkadaşımız terk etti, gitti. Gidenler illaki geliyorlar. Yani toprakları çiğneyemiyorlar. Özlüyorlar, geliyorlar, ediyorlar, ziyaret ediyorlar. Ama ben gitme taraftarı değilim.
Çünkü siz Yedikule olarak burayı terk ettiyseniz başkaları sizin gelip yerinizi dolduruyor. Yedikule Yedikulelikten çıkıyor. Bu çok önemli.